Bir varmış bir yokmuş. Derin bir ormanın kalbinde Tıpır adında minik bir kirpi yaşarmış. Tıpır meraklı ve maceraperest bir kirpiymiş. Bir gün Tıpır ve arkadaşları saklambaç oynamaya karar vermişler. Tıpır saklanmak için en sevdiği yer olan kocaman meşe ağacının arkasına gizlenmiş. Arkadaşları onu aramışlar ama bulamamışlar. Ve güneş batmaya başlamış. Tıpır korkmaya başlamış ve ne yapacağını bilememiş. Tam o sırada yumuşak bir ses duymuş. "Neden saklanıyorsun küçük kirpi?" Tıpır sesin geldiği yöne dönmüş ve kocaman bir baykuş görmüş. Tıpır, "Kayboldum," demiş hıçkıra ağlarken. "Arkadaşlarımı bulamıyorum." Baykuş Tıpır'ı sakinleştirmeye çalışmış. "Merak etme küçük kirpi, ben sana yardım ederim," demiş ve Tıpır'a kanatlarının altına girmesini söylemiş. Ardından birlikte havalanmışlar. Ormanın üzerinden süzülürken Tıpır aşağıdaki evleri ve ağaçları hayranlıkla izlemiş. Baykuş'a, "Ne kadar güzel uçuyorsun," demiş. Baykuş Tıpır'ın iltifatına gülümsemiş. "Teşekkür ederim küçük kirpi. Uzun zamandır bu ormanda yaşıyorum ve her köşesini bilirim," demiş. Tıpır yavaş yavaş endişesini yatıştırmaya başlamış. Ormanın üzerinde süzülürken Tıpır'ın içindeki korku azalmış ve yerini merakla karışık bir heyecana bırakmış. Baykuşun kanatları arasında seyahat etmek ona hiç bilmediği bir dünyanın kapılarını aralamış. Tıpır baykuşun kanatları altında süzülürken orman karanlığa gömülmeye başlamış. Tıpır aşağıdaki evlerin ışıklarını görmüş. Bu manzara karşısında büyülenmiş ve birlikte ormanın üzerinden süzülmeye devam etmişler. Tıpır arkadaşlarını nasıl bulacağını sormuş ve baykuş aşağıdaki sesleri dikkatlice dinlemesini söylemiş. Tıpır kulaklarını iyice açmış ve dikkatle dinlemeye başlamış. Bir süre sonra ormanın derinliklerinden gelen sesleri duymuş. Baykuş, Tıpır'a o seslerin arkadaşlarının sesleri olduğunu söylemiş ve onu seslerin geldiği yöne doğru götürmüş. Seslerin geldiği yere varmışlar ve arkadaşlarını bir ateşin etrafında otururken görmüşler. Tıpır çok sevinmiş ve arkadaşlarına doğru koşmuş. Arkadaşları Tıpır'ı görünce çok sevinmişler ve onu kucaklamışlar. Tıpır onlara kaybolduğunu ve baykuşun onu nasıl kurtardığını anlatmış. Arkadaşları baykuşa çok teşekkür etmişler ve Tıpır'ın başına bir şey gelmediği için çok mutlu olmuşlar. Tıpır ve arkadaşları baykuşa veda ettikten sonra evlerine doğru yola koyulmuşlar. O gün yaşadığı macerayı asla unutmamış. Baykuşa minnettar kalmış. O günden sonra her zaman dikkatli olmaya ve ormanda tek başına gezmemeye özen göstermiş. Tıpır'ın hikayesi bize meraklı olmanın ve yeni şeyler keşfetmenin güzel olduğunu, ancak her zaman dikkatli olmamız gerektiğini ve ihtiyacımız olduğunda yardım istemekten çekinmememiz gerektiğini öğretiyor. Bu hikayeden ayrıca dostluğun ve yardımseverliğin önemini de öğreniyoruz. Tıpır ve arkadaşları evlerine vardıklarında aileleri onları çok merak etmiş. Tıpır onlara yaşadıklarını anlatmış ve baykuşun onu nasıl kurtardığını söylemiş. Tıpır'ın ailesi gerçekten çok endişelenmiş. Neyse ki hiçbir şey olmamış ve o geceyi evlerinde huzurla geçirmişler. Tıpır yatağında yatarken gökyüzünde parlayan yıldızlara bakmış ve ormanda yaşadığı macerayı düşünmüş. Tıpır yıldızlara bakarken gözleri ağırlaşmış ve uykuya dalmış. Rüyasında ormanın üzerinde uçan baykuşu görmüş. Baykuş ona gülümseyerek, "Her zaman yanındayım küçük dostum," demiş. Tıpır rüyasında baykuşla birlikte uçmuş, ormanın üzerinde dolaşmış ve arkadaşlarıyla yeniden saklambaç oynamış. Ve böylece Tıpır'ın hikayesi bir kirpinin cesaretini, bir baykuşun bilgeliğini ve dostluğun gücünü hatırlatarak son bulmuş. Tıpır her zaman meraklı ve maceraperest kalacak. Ama aynı zamanda dikkatli olmayı ve yardımseverliğin önemini asla unutmayacak. Bu
Bu macera Tıpır'a meraklı olmanın ve yeni şeyler keşfetmenin güzelliğini öğretir. Her zaman dikkatli olmanın ve ihtiyacımız olduğunda yardım istemekten çekinmemenin önemini vurgular. Dostluğun ve yardımseverliğin değerini hatırlatır.